274 yılında Laksi Krallığı Dandelion Krallığı'na karşı savaş açtı. Dandelion Krallığı Goyen paralı askerlerini kiraladı. Ödül olarak Laksi'yi mağlup etmelerine yardımcı olmaları karşılığında Dandelion şövalyelerine entegre edilme vaadi sunuldu. Ancak Goyen paralı askerleri savaş boyunca Dandelion'dan gereken desteği alamadı ve çoğu ortadan kaldırıldı. Goyen paralı askerlerinin geride kalan birlikleri geri çekilmek durumunda kaldı. Dandelion Savaşı kaybetti ve haritadan silindi. Krutolar daha sonra eski Dandelion olarak bilinecek bu toprakları ele geçirdi. Kalfeon kralı Gaiserik, Kamasilva'yı doğanın koruduğu bir kale olarak tanımladı. Büyük orman oldukça sessizdi, ancak nefes alan ve yaşayan bir yerdi. Sadece bu da değil, Kamasilva inanılmaz yeteneklere sahip okçulara da ev sahipliği yapıyordu. Bu, Kalfeon ordusunun okçuluk yeteneklerini geliştirmesi için oldukça iyi bir fırsattı. Gaiserik, Kamasilva'ya sürekli temsilci gönderiyordu. Kamasilva sonunda Kalfeon ile bir ordu kurmayı kabul etti. Dreka'nın baş rahibesi Margot görevinden emekli oldu. Ejderhaların bir bilgini olan Deian, Dreka'nın yeni baş rahibi oldu. 275 yılında Olvia kasabası diğer ulusların kasabaları gibi Altınova tüccar şehri aracılığıyla Valencia Krallığı ile yeniden ticaret bağı kurdu. Güney Serendia'nın Nagalar tarafından işgal edilen bataklıklarında kara taş yatakları bulundu. Ülkeyi yönetmekten yorulan Crucio istifa etmeye karar verdi. Üçüncü prens olan kralın en küçük oğlu Vittorio, "Bu kadar çabuk tahttan inersen aile içinde gereksiz kan dökülmesine sebep olacaksın. Taht hırsı kötü sonuçlar doğuracak" dedi ve bu sözleri nedeniyle kral tarafından kovuldu. Kralın oğluna kurduğu son cümle çok netti: "Bir daha Hydel'a dönersen kelleni kaybedersin." Üçüncü prens kimliğini bırakıp Yeni Gliş'te çiftçi oldu. Crucio'nun en büyük oğlu Antonio babasının yerine tahta geçti. Kral Antonio'yu öldürtmek için ikinci Prens Sergio tarafından bir komplo düzenlendi ve başarılı oldu. Sergio, Hyde kralı olarak taç giydi. Büyük oğlunu iç savaşa kurban veren Crucio, Sergio'dan ölümüne nefret ediyordu ama onu ölüme terk etmek de istemiyordu. O yüzden Cliff'ten bir ricada bulundu. Cliff'e kurduğu cümle tam olarak şöyleydi: "General, o herif beni aşağıladı. Öz ağabeyini öldürüp tahtı ele geçirdi. Ama yine de benim evladım. Kolunu, bacağını kessen de razıyım. Ama benim hatırıma canını bağışla." Yaşlı Cliff de canı gönülden öyle yapmaya karar verdi. Sergio türlü provokasyonlarla Cliff'in ordusunu kızdırdı ve Cliff sert bir şekilde Sergio'ya karşılık verdi. Umutsuzluğa düşen Sergio dokunaklı bir şekilde direndi. Cliff'in silah arkadaşları Sergio'nun ellerinde öldüler. Sonunda tahtın önünde Sergio'nun tek başına kaldığı anda olayları duyup Gliş'ten hızla kaleye gelen temiz kalpli Vittorio, öne çıkarak ağabeyini ikna etmeye çalıştıysa da Sergio Vittorio'yu öldürmeye kalkıştı. Onu engellemeye çalışan Cliff'in kılıcı Sergio'nun kalbine isabet ederken, direnmeye çalışan Sergio'nun kılıcı ise Vittorio'nun boynunu kesiverdi. Oğullarının hepsini kaybeden Crucio orada kendinden geçti. Tanrılar yine Crucio'nun dileğini yerine getirmemişti.
Üç oğlunun ölümünden sonra Crucio tahtı kendisi için geri aldı. Crucio'nun kızı Jared Domongat tahtın tek varisi oldu. Tüm bu olayların ardından Heidel'dan biraz uzaklaşmak isteyen Domongat, Heidel Tüccar Birliği'nin Mediaha düzenlediği ticari kervana katıldı. Valencia seferinin üzerine felaketler de eklenince Domongat 7 yıl sonra ilk kez Mediaha geldiğini anımsadı. Bu süre zarfında Mediah birçok yönden şaşırtıcı şekilde gelişmişti. Domongat, sefer yolunda Mediah'ın değişimini görüp tüccarlara bilgi verdi ve bu değişimin sebebini bulmalarını emretti. Tüccar Birliği'nin kendisine sunduğu rapor neticesinde Domongat, Karataş'ın önemini anladı ve genç nagaların yerleştiği bölgede bulunan kaynağın çakıl taşı değil, Karataş olduğunu öğrendi. Domongat anında bataklığa doğru yola çıktı. Yıllarca Calfeon'un gücünün altında ezilip, boyunduruğu altında yaşadığı huzursuz kin duygusunun bedelini ödetecek fırsat avuçlarındaydı. Fakat Domongat'ın huzursuzluğu daha başlamamıştı bile. Çünkü haberler çabuk yayılıyor ve Calfeon da bu gelişmeleri sadece izlemekle yetinmiyordu. Calfeon Camisilva ittifakının bir parçası olarak elf korucuları Calfeon'daki Saonillere ve Trollere karşı savaş alanlarına gönderildi. Ayrıca Camisilva ordusuna Güney Calfeon'daki uzun yapraklı ağaç ormanında bir karakol kurmaları için izin verildi. Aziz Nelidormin de uzun yapraklı nöbet karakolunda birkaç rahip görevlendirdi. Bu ittifakla birlikte Calfeon oldukça güçlendi. Kaplan, Heidel ve Olvia Mediah'ı baz alarak Valencia ile ticaret yapmaya başlamıştı. Seferlerle azalan paralarını geri kazanabilmenin başka bir yolu yoktu. Çok geçmeden Calfeon kralı Gaiseric de Elyon rahiplerinin tepkilerini göze alarak tüccar birliklerinin Valencia ile ticaret yapmalarına izin verdi. Seferden yıllar sonra geri dönülen Mediah, eski Mediah değildi. Güney barbarların kontrolündeyken, kuzey tarafı üst üste duvarlarla çevrilmişti. Duvarları ise silah ve toplarla kuşanmış asker birlikleri gözetliyordu. Şehirde yaşam canlanmış, bacalar durmaksızın tütüyordu ve şehrin farklı noktalarına hiç görülmemiş cihazlar kurulmuştu. Ayrıca Mediah askerlerinin silahları inanılmaz güçlüydü ve tüccarlar tarafından oldukça yüksek fiyatlara satılıyordu. Calfeon Tüccarlar Birliği bir süre bunun sebebini, Mediah'ın nasıl bu kadar kalkındığının yanıtını aradı. Bu sorunun yanıtı sadece Karaçöl'de bulunabilirdi. Çünkü Valencia askerleri Karaçöl'ü katı bir şekilde koruyorlardı. Sadece odun olsa bu kadar korumak için bir sebep olmazdı. Gizli gizli getirilen Karataş, Calfeon kimyagerlerinin eline geçti. Çok geçmeden Mediah'ın silahlarının daha güçlü olmasının sebebi anlaşıldı. Ayrıca sihirli taştan bahseden rahiplerin yanılmadığını da gördüler. Bu durum Kaplan, Heidel ve Olvia'da da duyuldu. Her ülke Karataş aramaya başladı. Kaplan ilk olarak Kayalık Dağ'da keşfetti Karataş'ı. Karışımı fazla olduğundan patlama için yeterliydi. Mediah bunu oldukça yüksek fiyattan satın aldı. Demiri eritebilmek için yüksek ısıda uzun süre yanan Karataş, kömürden daha da verimliydi. Çünkü savaş sonrası Valencia, Karataş ticaretini yasaklamıştı. Sonraki Karataş keşfi Serendia bataklığında oldu. Genç nagaların ellerinde tuttukları kara çakıl taşı aslında kara taştı. Saflığı oldukça yüksekti ve bunu kontrol etmek için Mediah tüccarları bizzat geldiler. Calfeon endişe etmeye başladı. Bütün ülkeyi baştan sona arasa da kara taş bulamıyordu. Böyle giderse Calfeon,
Batı topraklarının lider krallığı olma ünvanını kaybedecekti. Serendia'nın kara taşına göz dikti. Fakat sorun yoksul halktı. Felaket ve savaşlar yüzünden birçoğu yok olmuş, kalanlar ise barbarların baskılarından bıkmış durumdaydı. Bu haldeki halkı asker olarak kullanmak için yüksek maaşlar gerekliydi. Kalfeon'un genç kralı Gayserik, savaş masraflarını karşılamak için bunun Elyonizmin onurunu yükseltmeye yönelik olduğunu söyleyerek Elyon rahiplerini ikna etti. Tüccar birliğine Medyah Tüccarlar Birliği ile rekabet edebilmesi için asker kiralamalarına izin vereceğini söyledi. Özetle Keplan ve Hydel'a savaş açabilmek için Kalfeon kralı, Elyon kilisesi ve tüccar loncalarının fon toplamasına ve kendi birliklerini konuşlandırmasına izin verdi. Tekrar Karataş uğruna savaş başladı. Bu kez savaşın sebebi açgözlülüktü. Kalfeon Ovası'ndaki dev kabilesinde bir bölünme meydana geldi. Tantu ve takipçileri yurtlarını terk etti ve doğuya göç ettiler. Keplan'daki kabilenin geri kalanı insanlarla çatışmaktan kaçınmak için güneye doğru hareket etti. Daha sonra Şef Gehaku öldü ve kabile sonunda deliliğe yenik düştü. Durgef, Duvenkur'un 5. şefi oldu. Görünüşü nedeniyle zorbalığa uğrayacağını düşündüğüm için kendisinden biraz bahsetmek istiyorum. Her işte dikkatli olmasıyla ünlüdür ve Duvenkur'un vatandaşlarının ona güveni tamdır. Eskiden paralı asker olarak görev almışlığı vardır. Garmot'un ortaya çıkması ile hızlıca orduyu toplayıp önlemleri almıştır. Duvenkur'un Yaşlılar Konseyi kuruldu. Kalfeon hariç batılı uluslar Altınova tüccar kenti aracılığıyla Valencia Krallığı ile ticari ilişkilerini yeniledi. Ahip, gölge şövalyeleri ile temas kurdu. Elfler, insanlara ölümsüzlükle ilgili karanlık sırrı öğretirken, insanlar elflere sürekli bir köle kaynağı sağladılar. Kamasilva kraliçesi Amelia Ornet, Yianaros'un tarlasında gerçekleşen başarısız suikast girişiminden 15 yıl sonra bir grup Einel'ini Odilita'da Brolina'ya suikast yapmaya gönderdi. Kaptanları Laodel önderliğinde bir grup Einel Odilita'ya gitti. Bu birlik Ahiplerin saflarına sızdı. Ancak sızma eylemi keşfedildikten sonra biri hariç hepsi cezalandırıcı altarda idam edildiler. İdam edilmeyen tek kişi bu casus birliğin lideri Laodel'di. İdam edilmemesinin nedeni ise eski Orzeka Krallığı'nda o günlerin trajik kaderine ev sahipliği yapan Laodel denilen bir yerle adının aynı olmasıydı. Odilita ormanında bulunan Laodel isimli bu yer, özetle adını eski Orzeka Krallığı'nda Tanrı'ya kurban edilen 12 kızını ve oğlunu kaybeden bir kadından almıştır. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.